Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Aslı abla merhaba, ben annemi arıyorum. Ben annemi hayatımda hiç görmedim. Ama beni anne dediğimde her zaman annem olacak Şule anne büyüttü. Beni küçükken yetimhaneden almışlar. Şimdi ise ben biyolojik annemi arıyorum. Lütfen bana yardım eder misiniz? Sevgili izleyiciler, sizce annelik doğurmak mıdır yoksa büyütüp yetiştirmek midir? Bugünkü konuğumuz Dilek bize bunun cevabını verecek. Ben biyolojik annemden bir şans istiyorum diyebiliriz. Ben onu bulmak için buraya geldim. Hiç görmedin, tanımadın. 2,5 yaşındayken yetimhaneden Şule annem beni almış. İnsanların yüzlerine bakıyorum. Biyolojik annem bu diyorum. Ya da bir adam gördüğünde belki bu benim babam diyorum. Anne olmak için doğurmak yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Bu benim yavrum. Ben ona layık değilim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Dilek nasılsın? İyiyim Aslı abla, teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şule Hanım siz? Teşekkür ederim, iyiyim Aslı Hanım. Dilekçim ben hikayeni biliyorum. Aslında hikayenizi biliyorum ama izleyicilerimiz için sormak istiyorum. Kimden ve neden bir şans istiyorsun? Ben biyolojik annemden bir şans istiyorum diyebiliriz. Ben onu bulmak için buraya geldim. Biyolojik anneden. Kim biyolojik annen biliyor musun? Maalesef bilmiyorum. Hiç görmedin, tanımadın. 2,5 yaşındayken yetimhaneden Şule annem beni almış. Ondan sonra aslında aradım ben anneme. Hatta Şule annemle beraber yurda başvurduk. Ama bize hiçbir şey söylemediler. Yani elimizde hiçbir veri yok bununla ilgili. Bazen yolda yürüyorum, insanların yüzlerine bakıyorum. Bazen bir kadın da annem, belki annem diyorum, biyolojik annem bu diyorum. Ya da bir adam gördüğünde belki bu benim babam diyorum. Ben de Dilek kızımın ısrarlarına dayanamadığım için buradayım. Böyle bir zamanda onu asla yalnız bırakmayız. Ben ve babası her zaman arkasındayız. Kızımız ne isterse biz her şekilde yapmaya hazırız. Sizin de yaptığınız aslında çok zor bir şey. Nasıl karar verdiniz buna? Nasıl oldu? Bizim eşimle beraber çocuğumuz olmuyordu. Aslında ikimizin de maddi durumu çocuk bakmaya elverişliydi. Ama imkanlarımız da olduğu halde Rabbim nasip etmedi. İkimiz de çocuk tedavisi gördük ama olmadı. Sonra yakın çevremizden bir arkadaşımızdan koruyucu aile programını duyduk. Koruyucu aile programı. Evet, koruyucu aile. Hani o içimizdeki çocuk sevgisi o kadar fazlaydı ki hiç dinmiyordu. Hemen biz bu konuyu araştırdık eşimle ve kabul ettik, yaptık da. İyi ki de yapmışız. Çok zor bir karar ama etraftan böyle... Onlar ayrı bir şey zaten, hiç sormayın Aslı Hanım. Hiç duymadığımız sözler, hareketler, o kadar çok şeylere maruz kaldık ki ama biz kulağımızı tıkadık. Baş ettiniz Eşimle mi? ben tabii ki de, çünkü biz eşimle ben hani Dileği o kadar sevdik, yani sarıp sarmaladık. Biz kötü bir şey yapmadık ki. Nasıl karar Tepkilere. verdiniz buna? Gittiniz. Şimdi nasıl diyebilirim? İşte koruyucu aile programlamasını biz araştırdıktan sonra gidip de yurtta hemen öyle alıp evimize gelemedik. 2,5 yaşındaydı Dilek. Biz onunla orada tanıştığımızda bizim gerekli prosedürlerimiz vardı. Tamamlanması gereken evraklar, bizim Dilek'e karşı yeterliliğimiz. Tabii ki de bunların Yani tabii ki hepsi... hem maddi yeterlilikten bahsediyor aslında Şule Tabii Hanım ki. hem de duygusal anlamda, psikolojik anlamda evin düzeni, Tabii ki. gerçekten sevgi verebilecekler mi? Gerçekten çocuk yetiştirecek mental düzeye sahipler mi? Tabii Bunların ki de. hepsine bakılıyor. Tabii ki de. Öncelikle hafta sonları
Biz Dilek'le yurtta vakit geçirdik. Daha sonra Dilek bizle biraz daha alışmaya başlayınca bu sefer hafta sonları biz onu alıp evimize getirdik. Sürekli kalmıyordu, Hafta geliyordu, sonları hafta sonu sadece, kalıyordu, tabii tekrar ki yurda de. bırakıyordunuz. Tabii ki de. Daha sonraki işte bütün evraklarımız tamamlandı. Bizim yeterliliğimiz onaylandı. Biz Dilek'imizi alıp evimize geldik. Temelli artık Dilek Tabii o gün ki de bizim bugündür kızımız sizin oldu. yanınızda. Tabii ki de. sevginizle her büyüttünüz şekilde. onu. Bizim zaten amacımız oydu ki sarıp sarmalamaktı. Sevmek, bütün varlığımızla. Hani insanlar o kadar acımasız ki, o kadar ön yargılılar ki neler söylediler. Neler söylediler, neler. En yakın çevremizdeki Çünkü bizi arkadaşlarımız. izleyen, belki böyle bir yola girecek olan değil mi Dilek? Tabii ki de. Pek çok kişi olabilir. Belki onlara biraz olsun Biz hiç pes su etmedik ki serperiz eşimle. yüreklerine. Asla. Dilek kızımızla mesela yaşıtları olan arkadaşlarımızın çocukları vardı. Kızımı ötelediler, dışladılar, çocuklarını oynamasını engellediler. O kadar zorumuza O zaman gitti ki. bu bilgiyi biliyorlardı. Ya Tabii o ki işte zaman Dilek bunu biliyorlardı. bilerek mi büyüdü? Öyle mi anlamalıyız? Dileği bu gerçeği zaten saklayamayacaktık. Ortaya çıkacağı belli olan bir konuydu. Ama biz bu konuyu Dileğe anlatmamız gerektiğini zaten başından beri eşimden biliyorduk. Ben Onu ortaokul saklayamazdık. yaşlarındayken öğrendim bunu aslında. Hı. Başından beri bilmiyordum. Bir psikolog eşliğinde eşimle beraber karar verdik. Psikologumuzdan yardımımızı aldık. Kızımızla oyunlar oynayarak, konuşaraktan bunu bir şekilde anlattılar Dileğe. Tabii ki de öyle bir seansta olmadı. O da ayrı bir zorlu Hep süreçti. birlikte anlattınız değil mi? Aslında Tabii ki psikolog de. eşliğinde anne babanın da seansta var olmasıyla Tabii hep ki birlikte de. çocuğa bunu güven ortamında ifade Tabii ediyorlar. ki de Evet. anlattılar. Dilek aslında hiç zorlanmadı bunu kabullenmekte. Hatta hani bana anne derken bile düşünüyordu. Tabii. Yani ne demek o düşünüyordu Tabii derken? ki de. Hani düşünüyordu yani anneyim ama neden böyle çocuk Hmm. aklından. Hmm. Hatta birkaç kere bana adımla bile hitap etti. Ama ben Bunu hiç öğrendikten bakmadım. sonra mı? Tabii ki de. Hı. Ama ben hiç bakmadım. Oralı bile olmadı. Anne deyince bakıyordunuz. Tabii ki de. Anne dediği zaman. Tamam. Çünkü benim özlemim anneydi. Hı hı. Annelikti. Şule Hanım, ilk anne olduğunuzu ne zaman hissettiniz? İnanın Aslı Hanım o kadar özel bir gündü ki benim için. Anne olduğumu o gün hissettim. Dileğimle parktaydık. Her çocuk gibi oynarken düşmüştü. Düştüğü anda o yüz ifadesi, gözlerinin kısması, canının acıdığı o kadar belliydi ki yavrumun. Oy güzelim benim. O anda ben o can havliyle kızıma doğru koşmaya başladım. Düştü ya, kendisi de kalkmaya uğraşıyordu. Kalkarken ayağının kanadığını gördü. O can havliyle bana bir sarıldı, anne diyerekten. O anda ben anne olduğumu hissettim. Dileğim dizi kanadığı için ağlıyordu ama ben anne olduğum için ağlıyordum o gün. Hiç unutmam. Ben o gün anne oldum. İyi ki de benim kızımsın. İyi ki anne. Annem ve babam benim canım. Gerçekten benim için o kadar kıymetliler ki. Bugünlere beni getiren kişiler. Yani belki o doğurmadı ama bir anneden çok daha anne oldu bana gerçekten. Benim Ve ben için. şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki belki bazı izleyiciler bana kızacak burada ama anne olmak için doğurmak yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, hayat hikayeni dinleyeceğiz birazdan ama çok şanslısın ya. Bu kadar kötü giden şeye rağmen hala sana şanslısın diyebiliyorum. Çünkü hep sevgidir ya iyileştiren, Benim en büyük şansım yaraları annemle babam. onaran. Evet, annen ve baban. Baba da çok önemlidir. Nerede baban? Biraz da onu konuşalım. Ya babam benim canım. Biz tam bir baba kız aşkı yaşıyoruz babamla gerçekten. O benim için o kadar değerli ki. Nerede diye sordunuz, ben gelmesini istemedim aslında. Evet evet. Gelmeyi çok istedi ama Dilek kızım engelledi. Neden Dilek? Çünkü babam şu an biraz sağlık sorunları yaşıyor. Ve ben kızmayacağımı, üzülmeyeceğimi düşünsem de eğer bugün gerçek biyolojik annem buraya gelirse belki çok sinirleneceğim, belki çok üzüleceğim. Babam bunları görürse o çok daha fazla üzülür.
Ve ben bunları yaşamasını istemiyorum. Sen babanın o anlara tanık olmasını ve üzülmesini, belki hastalığın yükseder vesaire bir şey olur diye endişelendiğin için onun sağlık sorunları sebebiyle gelmesini istemiyorsun. O kadar seviyorsun babanı. Çok seviyorum. Evet. Aslında sağlık problemi gerçekten ciddi bir problemdi. Öyle mi? Tabii Çok ki de. geçmiş olsun. Nesi var? Bundan 22 yıl öncesi genç sayılabilecek yaştayken kanser teşhisi kondu eşime. Çok geçmiş olsun. Dilek o zaman hayatınıza girmemişti anladığım kadarıyla. Hayır, Eşinizin asla. hastalık tanısı Evet. konduğunda. Genç sayılabilecek yaşta kanser tedavisine başlamıştık. Ama hani daha o zaman Dilek hayatımızda yoktu. Daha sonra Dilek'i tanıdıktan sonra eşime bir hayat enerjisi geldi. Aslında sizin için de büyük bir cesaret örneği bu. Yani şöyle, şunu demek istiyorum. Eşiniz hastayken bir evlat edinme planı kurup ve bu yolda gönül vermişsiniz, yürek vermişsiniz ve gidip hayata da geçirmişsiniz bu durumu. İşte eşimin bu tedavi sürecinde belki de çocuğumuz ondan olmuyordu, hastalığından sebepti. Bu bizim için de çocuk evlat edinmemizi tetikledi yani. Tekrar bir hayata bakış açımızı değiştirdi. Eşimle Dilek tanıştıktan sonra eşimin rahatsızlığı gerilemeye başladı, kanseri. Evet, Tedavi sürecinde Tabii çok büyük ki bir de, destek bir oldu Dilek mucize. ona, canı verdi. altını çizmek istiyorum. Ağır ilaçlar bile kullanmadık yani. Sadece eşim yediğine, içtiğine, ilaçlarına, doktor tedavilerine, kontrollerine devam etti ve en önemlisi de sevildi. Sevildi ve Sevildi. bu hastalıkların biliyorsunuz en temelinde ne var? Kızım mucizemiz oldu bize. Öyle olmuş. Motivasyon var, moral var. Evet. Değil mi? Onlar Sen benim babanın mucizem, bütün ben onların stresini... mucizesi oldum. Sen bizim her şeyimiz. Evet, doğru söyledin. Bir daha söylesene. Onlar benim mucizem, ben de onların mucizesi oldum. Şule Hanım, bugün buraya siz Dilek'in biyolojik annesini bulmak için geldiniz. Evet. Kızım ısrarla. Şimdi siz evet. anlatırken ve aranızdaki bu güçlü sevgi bağını gördüğümde şunu düşünüyorum. Acaba hiç Şule Hanım'ın aklında, kalbinin şöyle köşesinde, şurasında bir yerlerde, ya ben bugün buraya o biyolojik anneyi bulmaya geldim ama ya kızım avuçlarımın içinden kayıp Hayır, giderse? Hiçbir Bununla şey ilgili değil. hiçbir kaygı göremiyorum Asla. sizde. Çünkü Çok rahat, kendine güvenen, sevgisine güvenen bir anne profili çiziyorsunuz bana. ben kızımı o kadar güzel yetiştirdim ki hiçbir şüphem yoktur. Kızımın yani mutluluğu için elimden gelen her şeyi yaparım. Yalan yok. Gizli saklı da yok. Neyse o. O nasıl mutlu olacaksa. Tabii ki de yeter ki o mutlu olsun. Biz üzerimize düşen neyse onu yapmaya da hazırız. Ama kızımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Onun kararı. O istedi, biz tamam dedik. Hiçbir Hep şekilde. böyle mi gidiyor hayatınız? Evet. Senin Genellikle. kararların evde saygı görüyor. Evet, bir güven için değil, ilerliyor her Biz şey. onun mutluluğuna yani gönlümüzü kurduk. Evimizi bile yani orada değiştirdik. Yeter ki Dilek'le Nasıl? Evinizi değiştirdik derken? evimizi değiştirdik derken yani arkadaş çevremizden dediğimiz gibi çocuklarla oynanmasına izin verilmedi. O sokaktaki çocuklar bile yani Dilek'in yanından geçerken alay ediyorlardı. Siz bu baskılardan dolayı Tabii ki etraftan de. Dilek'in aldığı bu aslında hani akran zorbalığı diyoruz. Zorbalıktan Tabii ki dolayı de. evinizi mi değiştirdiniz? Tabii ki de dışlanmasından biz Taşındınız. çok üzüldük. Taşınmadan önce dışlanırken, taşındıktan sonra gittiğim yerdeki, okulumdaki fen hocalarım bile çok iyiydi. Arkadaşlarım çok iyiydi. Hiç kimse, ya herkes biyolojik annem babam gibi davranıyordu bana. Ve bu durum benim Yadırganmadı. derslerimde bile yansıdı. En Yani azından birdenbire başarım arttı benim çevremiz derslerde. değiştikten sonra yadırganmadık. Daha bir rahat oldu hem kızım için. Peki Dilek, ben sana bir soru sormak istiyorum. Yani bu konuyu konuşmak seni rahatsız eder mi bilmiyorum ama oraya çok hızlı geçtik çünkü. Şimdi annenle baban sana gerçeği ortaokul döneminde, ergenlik yaşlarında söylemişler. O tam ergenlik döneminde sana gerçeği bir psikolog eşliğinde anlatmışlar. Bu arada sevgili izleyiciler, böyle durumlarda olması gereken şey bu kadar zaman beklememek. Yani ortaokul yaşları, ergenlik dönemi, daha böyle kimlik bulma dönemidir ya, oralar çok geç kalınmış yaşlar olabiliyor çoğu zaman. Onun için en erken dönemde çocuk kendini anlamaya, çevresini anlamaya başladığında bir an önce bunu söylemek gerekiyor. Tabii ki de siz zeminde iyi niyetli, Evet, birazcık aslında daha... eşimle konuştuğumuz zaman bunun daha en erken Evet. olabilecek zamanla çektik. Hı hı. Benim ısrarım ancak o kadar olabildi. Siz sevginizle her şeyi çözmüşsünüz Evet. zaten. Hiçbir sorun yok Teşekkür ama ben ediyorum. şeyi merak ediyorum. O dönemi nasıl atlattın? Yani bunu öğrendikten sonra iç dünyandaki savaşı, mücadeleni bize biraz anlatır mısın?
Şöyle, aslında annem ilk başta çok kolay kabul ettiğimi söylese de ben o kadar kolay kabullenemedim maalesef. Biz Onlar üzülmesin diye mi? İçinde ne Belli fırtınaların oldu etmedin. demek ki Dileğim. evet. Gene de atlattın yani. Fazla belli etmedin bize. Canım kızım. Şöyle söyleyeyim, benim mahallede yediğimin içtiğimin ayrı gitmediği, beraber oyunlar oynadığım arkadaşlarım bile beni dışlamaya başladılar. Çocuklar biraz daha acımasız olabiliyor gerçekten. Ne yazık ki. Evet. Yani güvenip söylediğimde bu beraber yayıldı tabii ki. Daha sonrasında en ufak bir şeyde bile bana bunu kullanmaya başladılar. Mesela çok alakasız bir şeyden kavga ettik. Olur bu. Çocuk. Yani tartışabilir. Evet. Hemen bunu kullanmaya başladılar. Direkt yetim. Neden sırf canım acısın Ne diye. kadar kötü bir şey ya. Ben buna gerçekten çok uzun Çok. süre maruz kaldım. Çok. Aslı Hanım, burada çocukların bir suçu yok ki. Anne babalar değil mi? Çocukların bir şey yapamazsınız ki. Sonuçta onlar da çocuk. Anne babaların eğitilmeleri lazımdı. Doğru. Çok haklısınız. Katılıyorum size o konuda. Biraz babandan bahseder misin? Olur. Baban deyince gözlerinin içi parlıyor. Kıskanıyorum O ama benim Dilekciğim. canım. Benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. Tabii ki. Oy, Annemi şaka de çok yapıyorum. seviyorum. Ama babamın yeri gerçekten çok ayrı. Evet, yüzün Canım. hemen gülüyor bak. Asık suratıyla oturup bize konuşurken bir anda baba deyince yüzü gülmeye başladı öyle. Dileğin. Güzel. Mesela şöyle anlatayım size. Lise 1'de bir anım var. Ben bir çocuktan hoşlanıyordum. Hı hı. Ve zannediyordum ki o da benden hoşlanıyor. Ben onun bana açılmasını beklerken o gitti başka sınıftan bir kıza açıldı. O gün benim için Eyvah. o kadar korkunçtu ki. Yüzüm 5 karış eve geldim. Annem durumu biliyor. Evet. Ama babama söylediğini bilmiyordum ben açıkçası. Ve Biliyorsun kızım, bizim aramızda gizli saklı bir şey olamaz ki. Her şeyimiz bizim açıktır. Ayan beyan. evet, Biz o zaman aileyiz ders bebeğim. Ben babam bana kızar zannediyordum açıkçası. Ama ben odama kapanmış ağlarken o da konuyu bilerek içeri geldi ve bana dedi ki, Dilek dedi, sen benim için çok kıymetlisin. Sen bu dünyadaki her şeyden daha kıymetlisin benim için. Ve seni kim üzerse üzsün. Üzemez daha doğrusu. Ben onun karşısında dururum dedi. Her zaman. Yani tabii ki çocukla gidip konuşacak hali yok. Ama o bana o kadar güven verdi ki ve yanımda biri olduğunu, o hissiyatı o kadar hissettirdi ki bana. Ben saatlerce ağladım ona sarılarak. Öyle bir anım vardır. Babanla Baba. aslında çok güçlü bir bağın var senin. Kesinlikle. Çok. Dilek kızım benim eşime, babasına şifa oldu, mucize oldu. Karşılıklı hepiniz, Tabii ki bu de, ailenin en büyük sevgi. özelliği bence karşılıklı hepiniz birbirinize şifa olmuşsunuz. Doğru Sevgi. kelime bu gerçekten. Bizim kelimemiz bu, sevgi. Ne Kim güzel. ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, hiç umurumuzda değil. Dilek, buraya gelme fikri tamamen sana mı aitti? Evet, tamamen bana ait. Peki neden bugün? Şöyle, ben geçtiğimiz sene üniversiteyi bitirdim. Ve Amerika'dan iyi bir üniversiteye master için başvuruda bulunmuştum. Ve kabul aldığımı öğrendim. Yani Bravo. yakın bir zamanda Amerika'ya gideceğim. Tebrik ederim. Harika, Tebrik ederim. teşekkür Harika bir ederim. haber bu. Çok teşekkür ederim. Sizin için de gurur kaynağı oldu değil Çok, mi? Emekleriniz. Çok. Tabii ki de evlatçığımın. Ne güzel. Çok güzel. Haliyle de aklımdaki soruların yani artık cevaplanmasını istiyorum. Kafamda bir soru işaretiyle gitmek istemiyorum ben yurt Ben dışına. biraz netleşip gitmek Evet, istiyorum diyorsun. kesinlikle. O yüzden doğru zaman bu zamanmış diyorsun. Dilek, yaşını sormadım senin. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Sen şu anda 24 yaşındasın. Üniversiteyi kazandın ve Amerika'ya gideceksin. Evet. Tamam. Ve burada aslında doğru zaman bu zaman, çünkü ben gitmeden netleşmek istiyorum diyorsun. Kesinlikle. Nasıl bir beklentin var? Ne bekliyorsun? Hayattan mı? Genel olarak. Yani şöyle, aslında bilmiyorum sevgili izleyiciler, siz de fark ettiniz mi? Ben Dilek'te hiç öfke göremiyorum. Yani bulayım, niye beni terk etmiş, beni bırakmış, bak ben ona bir hesap soracağım Aslı abla falan, hiç bu. Ya böyle bir agresyon göremiyorum sende. Çok sakinsin. Aslı Hanım, biz o eksikliği göstermedik ki. Anne baba sevgisinin zaten fazlasından verdiğimizi düşünüyorum. O kendince kendini rahatlatmak için, kafasındaki soru işaretlerinin cevabını bulmak için burada. Ne olursa olsun. Dilek bizim kızımız zaten. Aslı abla, ben hiç öfkeli değilim gerçekten. Hiç öfkeli değilsin. Yani sinirli de değilim. Ben gerçekten annemin dediği gibi sadece biyolojik anneme karşı bazı sorular sormak istiyorum. Bazı Ne soracaksın mesela? Neden ne terk diyeceksin? ettiğini? Neden? Yani bir anne nasıl olur da 9 ay karnında taşıdığı bir canı terk eder? Yani kedinin, köpeğin bile çocuğunu alamazsın ondan.
Ya çok şükür benim annem var, çok şükür. O yüzden benim başka bir anneye ihtiyacım da yok. Hele beni bırakıp giden bir anneye hiç ihtiyacım yok. Ben senin ne demek istediğini anlıyorum kızım. Sen ne olursa olsun, ne söylemeye çalışıyorsan da çalış kızım. Ben senin annenim. Üzülme, yeter ki sen üzülme. Hayır. Üzülmüyorum anne. Dediğim gibi sadece merak Tamam. ettiğim için buradayım. Tamam kızım, tamam bir tanem. Biliyorum ben senin annenim zaten. Evet. Nasıl biri olduğunu merak ediyor musun Dilek? Yani insan ister istemez merak ediyor gerçekten. Ya da babanı merak ediyor musun? Hangisine benzediğini? Ediyorum. Başka çocukları var mı? Hiç böyle şeyler düşünüyor musun? Düşünüyorum bazen maalesef. Eğer ki varsa da neden bana bakmak yerine ona baktılar mesela. Şule Hanım, şunu merak ediyorum ben. Siz Dilek'i çocuk esirgeme kurumundan aldığınızda adı orada da Dilek miydi? Kayıtlarda Evet. Dilek olarak mı Evet, bırakılmıştı? Dilekti. Tamam. Tamam. Dilek. Çünkü o bizim için önemli bir bilgi. Evet, Biz de bunu bu şekilde biliyorduk. Çalışmalarımızı bu yönde başlatmıştık. evet. Dilekçim, tabii senin hangi şartlarda, hangi koşullarda çocuk esirgeme kurumuna bırakıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ve ben hep söylerim ya, herkesi içinde bulunduğu durumla değerlendirmek lazım. Bazen altından gerçekten üzücü şeyler çıkabiliyor. Ben senin burada üzülmeni asla istemem. Biliyorum Aslı abla. Ben her şeye hazırlıklıyım. Merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Peki, evet, Estağfurullah. evet. Benim gördüğümü sen de gördün, Evet. değil mi? Dilek, sen bize başvuru yaptığın andan itibaren ekip arkadaşlarımız senin anneni bulmaya çalışıyor. Ve anneni bulduk. Gerçekten mi? Evet. Buraya gelecek mi? Şimdi şöyle, ben annenle gidip birazdan telefonla konuşacağım. Önce şunu söyleyeyim, az önce de dedim ya Dilekçim, gelir mi, gelmez mi, hangi koşullarda hiç bilmiyorum. Seni hayal kırıklığına uğratmak da istemiyorum ama anneni bulduğumuzu bil. İyi misiniz? Olsun. En azından bulmuşlar. Anne bulmuşlar. Evet, evet kızım. Ama ne olursa olsun annenim. Tabii ki. Tabii ki sen benim annemsin. Biliyorum, Bu gerçeği biliyorum. dünyada hiçbir şey değiştiremez. Biliyorum, biliyorum bir tane. Tamam kızım. Tamam, istediğin olsun. Tamam, tamam bir tane. Anne ağlama. Yok ağlamıyorum, seviniyorum yine. Yine seviniyorum kızım. Zaten seninle sevindiğim zaman bu gözyaşlarım oluyor. Güzelliği. Mutlu oldum. Sen mutlu oldun, ben mutlu oldum kızım. Gene de her şey hazırlıklı olamam. Tamam mı? Ne olacağımız belli değil. Gene fazla kaptırma kendini. Tamam bir tanem. Tabii ki. Tamam güzel kızım. Sen bana müsaade et, ben kalkayım, anneni arayayım. Yani biyolojik anneni arayayım. Tamam adını en azından onu söyleseniz. Şimdi hepsini öğreneceğim. İnan ben de bilmiyorum. Sadece bana ekip arkadaşlarım bulduğumuza dair bir bilgi verdiler. Sizi şans masasına uğurlasam, ben de gidip anneni arasam olur mu? Tamam. Ya aslanım. Olur. Tamam kızım. Sakin oluyorsunuz. Sizi birbirinize emanet ediyorum, tamam? Tamam. Hadi bakalım. Sevgili izleyiciler, biraz önce sevginin gücünü hep birlikte gördük. Geçmişini arayan bir kız çocuğu. Umarım ben Dilek'in bu yolda, geçmişini aradığı bu yolda ona biraz olsun destek olabilirim ve annesini şans masasına getirebilirim. Şimdi gidip Dilek'in annesini arayacağım. Sevgili izleyiciler, biz bugün bir kız çocuğunun geçmişine yolculuk yapması için ve biyolojik annesini bulması için ekipçe kollarımızı sıvadık. Dilek'in annesini bulmak hiç kolay olmadı ama onu da bulduk. Az önce söylemedim ama Dilek'in annesinin adı Gülcan. Bakalım Gülcan Hanım telefonlarını açacak mı? Alo, buyurun. Alo, Efendim, Gülcan Hanım'la mı görüşüyorum?
Evet benim. Kim arıyor? Gülcan Hanım merhabalar. Ben Star TV'den arıyorum. Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programından arıyorum. Müsait miydiniz? Beni neden aradınız ki? Size ulaştırmam gereken bir hediyeniz var. Bir saniye. Müsait misiniz? Aile bir yardım bir şansım olsa programından arıyorlar. Biri bize hediye yollamış. Kim? Ne yollamış? Söylemiyorlar mı? Gülcan Hanım. Alo. Hediyeyi anladığım kadarıyla kimin yolladığını merak ediyorsunuz ama şöyle yapalım mı? Aracımız sizin evinizin kapısının önünde. İnmek ister misiniz hediyeye bakmak için ve kimin yolladığını öğrenmek için? Arabaya inmemiz gerekiyor. Evet, İnelim mi? doğru. Aa, anne bak işte o program. Ben bunları biliyorum. Gülcan Hanım yanınızdaki kim? Kızım. Kızınız. Ne oldu ki? Yo, sesini duyunca merak ettim. Arabamız aşağıda, bir inmek isterseniz kızınızla beraber de inebilirsiniz bu arada. Onu da alabilirsiniz yanınıza. Tamam Aslı Hanım. Tamam, İnelim. siz inince ben sizi tekrar arayacağım. Açıkçası Gülcan Hanım'ın bir kızı olduğundan benim haberim yoktu. Ekip arkadaşlarıma bakıyorum. Onların da bir bilgisi yok. Gerçekten Hale Hanım onun kızı mı? Emin değilim. Onu buraya getirtmem lazım. Bu bilgilerin hepsini almak için onu buraya getirtmem lazım. Araca indi mi Gülcan Hanım? İndi. Efendim Aslı Hanım. Gülcan Hanım aracımıza inmişsiniz. İndik evet kızım da ben de bindik. Tamam. Şimdi orada bir kasa var gördünüz değil mi? Evet. Kasanın üzerindeki bırakılan zarftaki şifreyi girerek lütfen kasayı açar mısınız? Gülcan Hanım. Bu benim yavrum. Anne sakin ol. Ben ona layık değilim. Anne sakin ol, ver şunu bana. Alo. Aslı Hanım ben Hale. Hale merhaba. Annen iyi mi? Doğrusu biraz sarsıldı ama anne sakin ol. Şimdi ekip arkadaşlarımız orada. Onlar size yardımcı olacaklar. Annenin bir rahatsızlığı var mı Hale? Ya aslında var ama bunun sebebi başka. Aslında kasadan çıkan şey yüzünden şu an böyle oldu. Kasadan ne çıktı? Bizimle paylaşır mısın? Aslı Hanım bir çocukluk fotoğrafı çıktı. Ama fotoğraftaki ben değilim. Kim olabilir? Yani ben tam bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Yani isterseniz telefonu anneme vereyim. O size Annen iyiyse doğrusunu telefonu alabilir söyleyecektir. miyim? Tamam. Kasadan benim çocuğumun resmi çıktı. Yurda terk ettiğim, günkü gibi olan çocuğumun resmi. Ben onu bırakıp gittim. Şimdi bu soruyu sormak zorundayım. Adı ne kızınızın? Adı değiştirmediyse Dilek. Gülcan Hanım şöyle yapalım mı? Eğer müsaitseniz sizi buraya davet ediyorum ben. Ben istemiyorum. Onu görmeye yüzüm yok. İnelim anne. Bu sizin kararınız. Yıllar önce terk etmişsiniz. Bugün bir kez daha aynı şeyi yapıyorum diyorsunuz o zaman. Yok öyle demiyorum Aslı. Ne diyorsunuz? Peki inelim o zaman. Sizi buraya bekliyorum. Kızınızla da gelebilirsiniz. Gelince detayları konuşalım olur mu? Olur Aslı. Tamam. Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, Gülcan Hanım kızını terk ettiği için pişman. Bunu anlayabildim. Ama neden terk etti? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ama bu sorunun cevabını Gülcan Hanım buraya gelmeden doğru bir şekilde öğrenemeyeceğiz. Bakalım gelince bize neler anlatacak.
pek hoş bulmadık aslında. Daha kötü günlerim olmuştu ama bu en kötüsü. Anneciğim ben senin yanındayım. Buraya geldiğimize göre her şeyi konuşabiliriz sen öyle değil mi? Her şeyi konuşabiliriz. Gülcan Hanım, ben bir şeyi çok merak ediyorum. Hiç uzatmadan bu soruyu sormak istiyorum size. Dileği neden terk ettiniz? Ben mecbur kaldım. Çok pişmanım. Neden mecbur kaldınız? Dileği terk etmek zorunda kaldım. Yurda bırakmak zorunda kaldım. Gülcan Hanım kaç yaşındasınız? 38 yaşındayım. Kızım Dilek de 24 yaşında. Siz Dileği doğurduğunuzda kaç yaşındaydınız? Dileği dünyaya getirdiğimde 14 yaşındaydım. Ben oyun oynuyoruz sanıyordum. Karnım büyüdü. Çok korktum. Babam evlenmişti. Öz annem kaçmıştı. Üvey annem beni istemedi. Üvey annemin kardeşi. Gülcan Hanım siz 14 yaşında anne mi oldunuz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Oldu işte. Aslan, ben 10 yaşındayken annem evi terk etti. Babamın şiddetine daha fazla dayanamadı. Ben ilkokula gidiyordum. İlkokul bittikten sonra babam beni okula göndermedi. Kimse de bir şey söylemedi. Babanızla ikiniz mi aynı evin içindeydiniz? Evet, babamla aynı evin içinde Başka kaldık. kimse yoktu. Babanız da okula gitmenizi istemedi. Yoktu, evet. Okula gitmemi istemedi. Ne yaptınız peki? Evde ev işlerini öğrendim. Annemin bana öğrettikleri vardı. Komşuların yardımıyla birkaç şey daha öğrenmiştim. 10 yaşında ev işi mi yapıyordunuz? Evet, yapmak zorundaydım. Ben evin kadını olmuştum. Yemekleri ben yapıyordum. Annemin öğrettikleriyle, komşularımın bana anlattıklarıyla bir şeyler öğrenmiştim. 10 yaşında küçücük bir çocukken evin bütün işlerini, evin yemeğini kendi başınıza mı yapıyordunuz? Hiç sağdan soldan akrabanız, komşularınız, destek verecek kimse yok muydu? Kimse yoktu. Babam 2 yıl sonra evlendi. Annenizle babanız resmi nikahlı mıydı? Resmi nikah ne onu bile bilmiyordum. Annem eve gelir diye ışıkları açık bırakıyordum. Babam da kalktığında kapatıyordu. Ben sonra tekrar açıyordum. Annem gittikten sonra çok ağladım. Sonra bir daha hiç annenizi görmediniz mi? Hayır, hiç görmedim. Peki anneniz babanızla problem yaşadığı için gitti. Sizi almak için hiç uğraşmadı mı? Sizi neden bıraktı? Biliyor musunuz? Biliyorum bunları konuşmak çok zor. Ne kadar heyecanlı olduğunuzu, çok gergin olduğunuzu hepsini fark edebiliyorum. Annem gitti. O da beni sevmemiş. 10 yaşındaydım aslanım. Çok özlüyordum annemi. Bir yandan da öfkeleniyordum. Bırakıp gitti diye. Ama yine de onu çok seviyordum. Aklıma her geldiğinde ağlardım. Ama üvey annemle babam görmesin diye ağladığımı saklardım. Onlar görürlerse kızarlardı. Üvey anneniz nasıl biriydi? Üvey annem kötü demek iyi olur. Üvey annem ne annelik yaptı ne ablalık. İşkence mi ederdi yani? Kötü mü Üvey annem davranırdı, bütün döver işleri bana miydi? yaptırırdı. Bütün işleri size yaptırırdı. Siz daha küçücükken. Nasıl oldu peki? Üvey anne eve nasıl geldi? Bir gün anneniz evi terk etti. 2 yıl sonra babam eve bir gün bir kadın getirdi. Bu senin annen dedi. Yani siz 12 yaşındayken babanız eve bir kadın getiriyor ve artık bu senin annen diyor. Ve o kadın aslında sevgi dolu, şefkat dolu bir kadın değil. Değil. Seviyormuş gibi görünüyordu ama İlk başlarda öyle mi davranıyordu? öyle davranıyordu.
Benden hep bir beklenti içindeydi. Her zaman bir şey talep ediyordu. Bütün ev işlerini benim yapmamı istiyordu. Babanız bunları görmüyor muydu? Babam görüyordu ama oralı olmuyordu. Babanız size nasıl davranırdı? Babam beni pek umursamazdı. Hatta bazen gitmemi istediğini bile düşündüm. Şiddet görür müydünüz babanızdan? Evet. Babamın şiddetini anlayabiliyordum. Döver Babamdı. miydi sizi? Yer değiştirelim bu hale senle. Sen buraya gel, ben oraya geleyim. Buyurun aslanım. Gel. tabii. Gülcan Hanım, yanıma oturmak istedim. Belli ki sen çok dolusun. Bu soruları sorup seni oralara götürdüğüm için, onları tekrardan yaşattığım için kusura bakma. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bana söyle, sen babanın eve bir kadın getirip bu senin annen artık dediğinde ne hissettin, ne yaptın? Sen ışıkları yakıp salonda belki annem döner diye beklerken bir gün kapı çalıyor ve hiç tanımadığın birine anne demen isteniyor. Babamı da suçladım. Demek ki dedim annemi gerçekten sevmemiş. Annem de boşuna gitmemiş. Babamla ilişkim hep aynıydı. Beni sevmezdi, gaddar biriydi. Zaten kötü olduğunu daha sonra anladım. Nasıl anladın? Hep şiddet görüyordum Aslı Hanım. Babamın şiddetini anlayabiliyordum. Ama üvey annemin şiddetini bir türlü kaldıramıyordum. Şimdi şiddetin annesi, babası hiçbir türlüsü kabul edilemez. Kocası hiçbir türlüsü kabul edilemez. Neden babanınkini anlayabiliyordun? Neden öyle dedin? Doğru söylüyorsunuz. Ama ben o zaman 12 yaşındaydım. Alışmıştım artık bu duruma. Normal bir şey gibi geliyor değil mi? Evet. 14 yaşına girdiğim sene üvey annemin kardeşi geldi. Bizi ziyarete. Evde ne var ne yok değişmişti. Ne gibi? Odamı ona verdiler. Senin odanı üvey annenin kardeşine verdiler. Kız kardeşi mi, erkek kardeşi? Erkek kardeşi. Erkek kardeşi geldi. Ben de salonda kalmaya başladım. Hı hı. Sonra Adı neydi erkek kardeşinin? adını asla söylemek istemiyorum. Tamam. Sonrasını anlatma lütfen. Ama ben neyin oyun olup olmadığını bilmiyordum ki Aslı Hanım. Okulda ya da yaşıtlarımla oyun oynasaydım belki bir şeyler öğrenirdim. Üvey annemin kardeşi gittikten sonra bende halsizlik başladı. 14 yaşındayım. Ne kadar kaldı bu kişi sizin evinizde? 3 ay kaldı. 3 ay boyunca benim odamda kaldı. O gittikten sonra odamdan zaten eser yoktu. Her şeyin yeri değişmişti. Artık hiç oraya ait hissetmemiştim kendimi. Bende halsizlik başladı. Üvey annem o halsizliğime rağmen iş yapmamı istiyordu. Bana kızıyordu, beni zorluyordu. Benim de gerçekten hiç gücüm yoktu. Bu üvey annenizin adını vermek istemediğiniz kardeşi kaç yaşındaydı? 20'li yaşlardaydım. Aslı Hanım sonra bir şişkinlik başladı. Karnım iyice büyümeye başlamıştı. Ben de hasta olduğumu sandım. Üvey anneme bir doktora gidelim diye yalvardım. O da istemeye istemeye bir doktora götürdü. Doktora gittik ama onun doktor olmadığını biliyorum. Çünkü eğer doktor olsaydı benim başıma bunların gelmesine izin vermezdi.
Üvey annemi şikayet ederdi. Orada anlamış mıydınız onun doktor olmadığını? Anlamıştım. Neresiydi gittiğiniz yer? Bir evin bodrum katıydı. Evin bodrum katına götürdünüz. Gittiğimiz doktor bana hamile olduğunu söyledi. Üvey annem oradan çıktıktan sonra bağırdı, çok sinirlendi. Neden? Sen nasıl hamile kalırsın dedi, nerelerde geziyorsun dedi. Onun erkek kardeşinin buna sebep olduğunu bilmiyor muydu? Ben söylemedim. Korktum. Ben neyin ne olduğunu da bilmiyordum ki zaten. Akşam babam eve gelince babama söyledi. Babam da beni kolumdan tutturup kapının önüne koydu. Ben de ağladım, bekledim orada saatlerce. Saatlerce beklememe rağmen kapıyı açmadılar. Bağırıyordu içeriden hala, sen benim kızım değilsin, namusuma leke sürdün. Saatlerce kapının önünde bekledim. Kimse kapıyı açmadı. Ben de annemin bir arkadaşı vardı, Nevide teyze. Onun evine gideyim dedim. Gece geç vakit olmasına rağmen Allah razı olsun sorgusuz sualsiz beni içeri aldı. Ben orada 4 ay kadar kaldım. Nevide teyze tek başına yaşıyordu. Ama artık neyin ne olduğunu öğrenmeye başlamıştım. 9. ayda da doğum yapacağımı biliyordum. Nevide teyzeye yük olmak istemedim. Onun yanından ayrıldım. Sonra hastanenin kapısının önüne gittim. 2-3 gün kadar orada bekledim. Bir sancı geldi birden. Doktorlar hemen müdahale ettiler. Bana annemi babamı sordular. Beni almayacaklardı ama durum acildi ki hemen doğumu aldılar. Birkaç saat sonra bir bebek getirdiler. O bebek Dilek'ti. Sen 14 yaşında Dilek'i kucağına aldın. Evet. Ne yaptın peki? 18 yaşın altında olduğumuz için hastaneden sonra bizi yurda aldılar. Annemle babamla ilgili bir sürü sorular sordular. Ama ben gerçekten artık onlara ne olduğunu bilmiyordum. Yaşıtlarım bahçede oyun oynarken ben Dilek'i emziriyordum. 18 yaşından sonra beni Dilek'ten ayırdılar. Öyle olması gerekiyormuş. Tabii benim de hatam oldu. Olmadı desem yalan olur. Neydi sence senin hatan? Ben de bırakıp gitmeyebilirdim. Ne yapabilirdin? Belki bir iş bulabilirdim. Gidecek bir yerin var mıydı? Yoktu. Peki oradan çıkıp nereye gittin? Bana kadın sığınma evine git dediler ama ben kadın sığınma evine gitmedim. Ne yaptın peki çıkınca? Babamın evine gittim. Beni kapının önüne koyan babamın evine. Babamın evine gittiğimde kapıyı çaldım. O da kapıyı açtı. Sonra da arkasını dönüp içeri girdi. Kapıyı da açık bıraktı. Ben de bana içeri gir demek istiyor diye içeri girdim. Üvey annem vefat etmişti. İçeri girdiğinde üvey annen içeride yoktu, vefat ettiğini söylediler. Evet. Ve ben sonra anladım ki üvey annem olsaydı ben yine giremezdim oraya. Baban o yüzden kapıyı açık bırakıyor ve sen içeri girebiliyorsun. Önce babam bana sahip çıkar diye düşünmüştüm. Ama hiç öyle olmadı. Ben 19 yaşında bile değildim. Bir gün bana yarın hazırlan, misafir gelecek dedi. Ben de Dilek'i almaya gideceğiz sandım. Dilek'le ilgili bir şeylerdir diye düşündüm. Babana hiç bahsetmiş miydin Dilek'ten? Evet, bahsetmiştim. Gideriz, Gidelim. alırız, sahip çıkarız demiş miydi? Demiştim, gidelim alalım demiştim. Torunumu alalım, bizimle beraber yaşasın. O da hiç oralı olmadı. Kimmiş bu misafirler? Bu misafir 50 yaşında bir adammış. Ne için gelmiş? Bana kahve yapmamı söylediler. Ben de gidip kahve yaptım. Kahve yaparken de bunların para konuştuklarını duydum. Meğersem konu benmişim. İçeri geldim, kahveyi verirken eşinin elini öp dedi. Ben de hayatımın ikinci şokunu orada yaşadım. Sana görücü gelmiş aslında. Baban seni para karşılığı 50 yaşındaki bir adamla evlendirmeye kalktı. Ne yaptın? Kabul etmek zorundaydım. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Okuma yazmam yarımdı. İşe alırlar mıydı bilmiyorum. Evlendiniz mi? Sonra nikah kıydık. Hale doğduktan sonra baskılarımla bir nikah kıydık. Çünkü aynı şeyleri tekrar yaşamak istemedim. Ama rahmetli eşim iyi biriydi. Bana hiç şiddet göstermedi. Şiddet göstermemesi, iyi biri olması için yeterli bir kriter olmuş senin hayatında. Hale lise 1. sınıfa geçince eşim vefat etti. Şimdi çalışmak zorundayız. Evde bir ev var. Ama ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Çalışmaya başladık.
Annem sabahları bir lokantada bulaşıkları yıkıyor. Ben de haftanın belli günlerinde temizliğe gidiyorum evlere. Destek oluyorsun annene. Sen eğitimini yarıda bıraktın. Okulu bırakmak zorunda kaldım Aslı abla. Annemin sağlık masrafları için çalışmak zorundayım. Biliyorum yaşı hala çok daha genç ama yapamıyor işte. Şimdi belinde bir kayma var aslında. Ameliyat olması gerekiyor. Ama ameliyat da olamıyor. Sinirleri, omurgasında bir şey olmuş sanırım. Doktor ara sıra tedavi uyguluyor ama o da yetersiz kalıyor tabii. İkimizin kazandığı parayla biz anca geçinebiliyorduk Aslı abla. Şimdi birimiz olunca işler çok daha zor oldu tabii. Yani komşular yardım ediyor sağ olsun. Tenceremiz kaynıyor bir şekilde ama annemin hastaneye gittiği günlerde ben hala çalışamıyorum. Bir şekilde geçinip gitmeye çalışıyoruz. Babanla aran nasıldı? Babam beni çok severdi aslında. İyi biri miydi? İyi biriydi. Bizi severdi, bize sahip çıkardı. Ama erken yaşta onu da kaybettik, vefat etti. Başınız sağ olsun. Sen de çok zorluklar yaşamışsın. Evet, çok Annenin zor. hayat hikayesine tanıklık etmek bile, bunu duyup dinlemek bile senin omuzlarında büyük bir yüke sebep olur. Çok biliyorum. zor Aslı abla. Ya bir de annemden bunları bizzat yerine koyamıyorum bile kendimi. Çok ağır. Çok ağır. Bir kız olarak onu çok iyi anlıyorum ama çok ağır. Allah kimsenin başına vermesin. Ben her şeyi biliyorum Aslı abla. Annem bana bu hikayeyi defalarca ağlayarak anlattı. Keşke elinde bir fotoğrafı olsaydı da sana gösterebilseydim deyip duruyordu. Ta ki bugün kasadan o fotoğraf çıkana kadar. Çıktı bugün fotoğraf Evet. ve artık sen Ben de ablamla tanışabileceğim belki de. keşke güzel hikayelerle sizi buluşturabilseydik ama Keşke. Belki de çok daha güzellerini yazarız. İnşallah bundan sonra hayatın sefasını sürersiniz. Çok cefa çekmişsiniz. Gülcan Hanım, kızınız söylemeseydi sağlık sorunlarınızı biz de bilmeyecektik. Onlarla ilgileneceğiz ekipçe. Tamam? Onları duydum. Onlar bende. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Merak etmeyin. Şimdi benim size sormam gerekiyor. Kızınız Dilek'le görüşmek istiyor musunuz? İstiyorum. Ama o beni suçlayacak biliyorum. Bir tanem, üzülmeni istemiyorum. Senin ne hissettiğini, ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyorum. Kızmadın değil mi bana anne? Asla, asla bir tanem. Ben her zaman senin yanındayım. Baban da böyle olmasını istedik zaten be yavrum. Biz senin mutlu olmanı istedik. Tabii ki de her şeye hazırlıklı olacaksın ama. Yani çok fazla da kendini yıpratma Sen kızım. merak etme, ben üzülmüyorum. Hiç üzülmüyorum. Ben sadece kafamdaki sorunun cevaplanması için buradayım. Evet kızım. Biz de her zaman yanındayız zaten. Destekçiniz. Ama yine de sen her şeye hazırlıklı ol, tamam mı bir tanem? Hazırlıklıyım anne. Tamam güzel kızım. Hadi bakalım. Anne bak karar senin eline ama ben senin yanındayım bunu bil tamam mı? Ablam belki beni sevmez, belki sever bilmiyorum ama benim bu hayatta ablam ve senden başka kimsem yok. Birilerinin olduğunu bilmek bile çok güzel. Tamam da aslanım ben de isterim. Ama nasıl olacak? Onu öylece bırakıp gittim. Ben ona annelik yapamadım ki. Ben şimdi bütün bu olayları ona nasıl anlatacağım? Kim bilir o neler yaşadı. Bu olayların hepsini bana nasıl anlattıysanız bir bir kızınıza da o şekilde anlatacaksınız. Kızınız büyümüş, koskocaman bir genç kız olmuş. Üniversiteyi kazanmış, sevgiyle büyümüş, her şeyden de önemlisi sevgiyle büyümüş. Eminim anlayacaktır. En azından onun kafasındaki soru işaretlerini bir bir tamamlamış olursunuz. Bence o bunu hak ediyor, öyle değil mi? O her şeyin en iyisini hak ediyor. Tabii ki de. Belki de daha fazlasını hak ediyor dediğiniz gibi. O zaman gidelim mi? Evet anne aslanım çok haklı gidelim tanışalım ablamla. Hazır mısınız? Hazır. Tamam. Hadi kalkalım o zaman. Böyle geçelim.
izleyiciler, ben Dilek'in birazdan biyolojik annesi tarafından dinleyeceği hikayeyi olgunlukla karşılayacağına ve psikolojisinin buna hazır olduğuna inanıyorum. Bakalım neler olacak birazdan göreceğiz. Dilek. Annen Gülcan. Gülcan Hanım buyurun. Kızım, Tamam. Tamam. Sarılmamıza gerek yok. Ben sadece birkaç soru soracağım. Oturabilirsiniz. tamam oturalım. Hale de Gülcan Hanım'ın kızı. Merhaba. Kızı. Demek çocuk büyütebiliyor musun? Dilek, o bildiğin gibi değil. Bildiğim değil. Beni suçlayacağını biliyorum ama beni bir dinle. Dilekçim, her şey hazırlıklıydı. Ben her şeye rağmen Gülcan Hanım'ın hikayesini dinlemeni istiyorum. Ben seni doğurduğumda 14 yaşındaydım. 14 mu? Çocuk. Evet, çocuk yaşta bir bebek dünyaya getirmiş Gülcan Hanım. Hamileliğin ne olduğunu bilmeden, doğurmanın ne olduğunu bilmeden. Tek bir şey soracağım. Ben istenmeyen çocuk muydum? Benim babam kim? Abla, Adını söylemek istemiyorum. Seni üzmek istemiyorum. senin baban annemin üvey annesinin kardeşi. Üvey annemin kardeşi. Ben çocuktum kızım. Böyle olmasını istemedim. Bak kızım yapma. Kolay geçirmemiş, hayatı kolay olmamış, seni isteyerek bırakmamış. Bir şans dedin buraya geldin kızım. Bir şansım diye buraya geldik. Dinle. Dinle bir tanem. Anlamıyorum. Bir erkek nasıl böyle bir şey yapabilir bu? Ben de bilmiyorum. Kendimi savunamadım. Dilekçim, bak çocukken benden kardeş istiyordun. Artık bir kardeşim var yavrum. Abla, Bir kardeş. Sen kaç yaşındasın? 19. Okuyor musun? Hayır. Çalışıyor musun? Haftanın belli günleri temizliğe gidiyorum abla. Hale, bundan sonra sen de benim bir kızım sayılırsın. Ne istersen senin için de yapmaya hazırım. Abla, sen okuyor musun? Ben yurt dışına okumaya gideceğim. Yani evet okuyorum. Keşke ben de senin gibi olsam. Neden olmasın Hale? Sen de okuyabilirsin. Bak Dilek ne kadar başarılı. Sen de onun kardeşisin, yapabilirsin. Sen yeter ki iste. İsminizi bilmiyorum ama size çok teşekkür ederim. Siz benim kızımı büyütmüşsünüz. Anne baba olmuşsunuz. Çok severekten büyüttük biz dileğimizi. İyi ki siz de onun annesi olmuşsunuz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Siz de evladınızla bundan sonra sizinle sürekli görüşmek isterim. Dileğimin bir annesi, bir ablası veya kardeşi neyse biz başımızda gözümüzün üstünde. Her türlü yardımda yanınızdayız sizin de. Dileğim de mutlu olsun, sizler de mutlu olun. Bundan sonra hep görüşmek istiyorum. Dilek, belki bana kızacaksın ama belki buraya gelmekle hata yaptım. Asla, öyle düşünmeyin asla. Çok iyi yaptınız. Dileğimin aklındaki bütün soru işaretleri olan soruları siz cevapladınız. Yüreğinize sağlık. Her şey aydınlandı. Bütün vermesi gereken cevaplarını aldı Dilek. İyi yaptınız. Şule Hanım, ne güzel bir kalbiniz var sizin. Ben seviyorum, kızımı seviyorum. Onun üzülmesini istemiyorum. Ama baktığım zaman da bu hikayede hiç kimse hiçbir şeyi hak Suçlu etmemiş. değil mi? Hak etmemiş. Asla. Çocuk yaşta annen bebek Asla. beklemiş. Seni doğurmuş 14 yaşında. Oyun oynaması gerekirken, saklambaç oynarken, yaşıtları okula giderken o temizlik yapmış, yemek yapmış, seni doğurmuş. Seninle 2 yıl
boyunca kadın sığınma evinde yaşamış. Ve sonra 18 yaşına geldiğinde mecburen sizi ayırmışlar. Yani hikayeyi biraz daha detaylı dinlediğinde aslında onun hiçbir günahı olmadığını anlayacaksın Dilek. Dilek, hikayeyi tüm detaylarıyla annenden, biyolojik annenden dinlersin. Ben sizi birazdan yalnız bırakacağım. Ama senden bir şey rica ediyorum. Ben buradayken şu gözlerim, iki kardeşi sarılırken görmek istiyor. Anneni dinlersin, kabul edersin, etmezsin, öfken devam eder. Bilemem, saygım sonsuz. Ama burada bir kız kardeşin var. Ve ben sizin burada sarılmanızı çok istiyorum. Siz aynı karından çıkmış, iki farklı hayat yaşayan insanlarsınız. İkinizin de hiçbir suçu yok. Ben bu gözlerle sizi bir sarıldığınızı görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim sana. Aslan'la ben çok teşekkür ederim sana. Şimdi bundan sonrası sizin aile arasında halledeceğiniz mevzular ve vereceğiniz kararlar. Tamam, ben ayrılıyorum yanınızdan. Ama Şule Hanım, Teşekkür ediyorum. ben size çok teşekkür ediyorum. Kalpten, gönülden size kocaman bir teşekkürüm var. Ben teşekkür ediyorum. Bana müsaade. Sevgili izleyiciler, söylenecek o kadar çok şey var ki. Ama ben duygularımı şöyle ifade etmek istiyorum. Ben bugün bir insan tanıdım. Ben bugün onu çok iyi anladım. İnsan insan derlerdi. İnsan nedir? Şimdi bildim. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.